Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün zeytinlerimi tatlandırmak istiyorum. Siyah zeytini yapalı tam 2 ay oldu. 2 ayın sonrasında küçük olan bidon ve 5 litrelik şaşalın bir tanesini tatlandırmak istiyorum. Diğerlerini de cam kavanozlara aldım. Dikkatli bir şekilde bidonun kapağını açtım. Hafiften havası var. Ben nasıl yapmıştım bunları? Bir çay bardağı tuz ilavesi yaptım. Siyah zeytinlerimi tatlandırmak için. 10 gün boyunca her gün salladım. 10 günün sonrasında ara ara sallamaya başladım. Bir aya kadar bu ara ara sallamalarım devam etti. Tuzunun yukarıya çıkmasını, dibe çöken suyunun da yukarıya çıkması, zeytinlerin çürümemesi için çok önemliydi bu. Bir ay boyunca hafiften sallamaya devam ettim. Gördüğünüz gibi dibinde simsiyah suyu birikti. Bu suyu da asla dökmüyorum. Diğer zeytinlerimin içerisine ilave edeceğim o. Çünkü zeytinin taze kalması için o su çok önemli. Gördüğünüz gibi zeytinlerim çok güzel. Bir kevgirin içerisine aldım. Siyah suyu aşağıda birikecek. Onları dediğim gibi diğer zeytinlerimin üzerine boşaltacağım. Asla dökmüyorum. En değerli yeri bu siyah acı suyu. Çok da güzel mis gibi zeytin kokuyor. Bazı zeytinler 2 ayda, bazı zeytinler 3 ayda tatlanabilir. Cinsine göre değişebilir. Buna dikkat etmelisiniz. Zaman zaman tadına bakabilirsiniz. Bidonumu güzelce kestim, havasını aldıktan sonra bir leğenin içerisine suyla doldurdum. Bildiğiniz çeşme suyuyla doldurdum. 10-15 dakika kadar suyun içerisinde beklettim. Hem burada acısı gitti hem fazla tuzu gitti. O yüzden burası da çok önemli bir püf noktası. Ben yıllardır yapıyorum. Kesinlikle öyle kurutma, ne bileyim 2-3 gün bekletme, suyundan arındırma, yıkama gibi işlemleri yapmıyorum. Yiyeceğim kadar zeytini tatlandırmak istiyorum. Bu bize bir ay kadar gidecek. Çocuklarımı da koyacağım. İnşallah Allah'ın tadıyla tüketmeyi nasip etsin. Güzelce yıkadıktan sonra suyunu süzdüm. Süzdüğüm suyunu döküyorum tamamen ve leğenimin içerisine bir adet limon suyu ilave ediyorum. Bu çok önemli. Limon suyu biliyorsunuz daha taze kalmasını, daha diri kalmasını sağlayacak. Yine içerisine bir yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yaptım. Kaya tuzunu attıktan sonra yarım su bardağı zeytinyağı ve bildiğiniz sıvı yağ, çiçek yağını karıştırdım. Tek başına zeytinyağı yaptığınızda dolaba koyduğunuzda donabilir ama çıkarttığınızda eriyebilir, sıkıntı yok. Evde hangi yağ varsa mutlaka zeytinimizi güzelce yağlayalım. Ve ben asla vazgeçmiyorum. Yarım çay kaşığı limon tuzu ilavesi yaptım. Sizler dilerseniz atmayabilirsiniz ama uzun süre beklediği zaman limon tuzu zaten yarım çay kaşığı, burada yaklaşık 5 kilogram kadar zeytin var. Hiçbir şey yapmaz, zarar diyen arkadaşlar var. Ben yıllardır kullanıyorum. Hiçbir zararını da görmedim. Dilerseniz siz atmayabilirsiniz. Sadece limonla tatlandırabilirsiniz. Evet, limonlu ve zeytinyağını ilave ettim. Üzerine dediğim gibi bir yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yaptım. Güzelce harmanlıyorum ve bir de sirke ilavesi yapıyorum. Ben sirkeleri de kendim yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel buruşmuşlar. Buruşuk zeytin oldular. Yarım su bardağı da sirke ilavesi yaptım. Yaptığım zeytinleri cam kavanoza alıyorum. Bu artık yemelik zeytinlerim cam kavanozda soğuk ve karanlık bir ortamda bekletiyorum. Buzdolabında da bekletebilirsiniz. Biraz da yeşil zeytin tatlandırmak istiyorum. Şöyle göstereyim onu da. Çok güzel oldu. Hiçbir kararma, yumuşama, ikisinde de hiçbir şey yok. Ondan biraz farklı bunun tatlandırması. Bunu suyun içerisinde bekletiyorum. Yeşil zeytin, bakın bu kırma zeytin, yeşil zeytin, üzerine de yazmıştım zaten. Bunu bildiğiniz çeşme suyu dolduruyorum. İçerisine bir çay bardağı sirke, 2 yemek kaşığı tuz,
limon suyu ve yine içerisine bakın gördüğünüz gibi sirkeyi de doldurdum. Limon suyunu da doldurdum. Limon tuzu da atıyorum. Dediğim gibi bunlar size hiçbir şey yapmaz. Attığımız yarım çay kaşığı limon tuzu zaten sert kalmasını sağlayacak. Suyunu da içmiyoruz sonuçta. Yiyeceğimiz zaman da yıkayıp kullanıyoruz. Limon dilimleri de atabilirsiniz. Bu şekilde yiyeceğim kadar kavanoza tatlandırıyorum. Limonun suyunu da ilave ettikten sonra diğer zeytinimin ağzını kapatıyorum. Yine serin ve kapalı bir ortamda bekletiyorum. Zeytinleri de gördüğünüz gibi bunu diğer zeytinlerimin üzerine aktardım. Acı suyuyla birlikte siyah zeytini cam kavanozlara aldım. Tabaklarımıza yiyeceğimiz kadar alıp yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra zeytinyağı ilavesi yapıyorum ben. Limon, sumak, kekik çok yakışıyor. Limon dilimleri çok yakışıyor. Bu şekilde yiyeceğim zaman kavanozlardan alıp tatlandırıyorum. Muhteşem bir lezzet. Kendi yaptığımız gibi hiçbir şey olmaz. İçerisinde katkı maddesi yok. O yüzden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tariflerimi, denediğim tariflerimi sizler için sunuyorum. Yıllardır yapıyorum. Sumak da ekşi bir aroma verecek. Bu kekik, zahterli kekiği de ben yine kavanozlarda yaptım. Onu da çok güzel rahatlıkla her yemeğimde kullanıyorum. Zeytine de ayrı bir lezzet katıyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Senin. Oradaki mamayı ye, tamam mı? Tamam mı böcük? Hoşçakal. Ay 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 ay. Kefir görmesin, kefir kıskanır. Kefir kıskanır. Afiyet olsun sana.